Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye Cumhuriyeti yıkıldığı zaman zil çekip çalıp oynayacak bir insan değil. Ama yıkılışımız geliyor. Son zamanlarda yıkılan devletlere bakalım. Almanlar aşırı milliyetçilik yüzünden yok oldu. Ama yıkılış nedeni Allah'ın ayet ve yolunu bildikleri için değil, bilmeden yok oldular. Osmanlı Devleti Allah'ın yolunu bildikleri halde neden yıkıldı? Çünkü Tanzimat olaylarında batıcılar Ernest sizi geri bırakan din diyerekten siz bilime yönelin dediler. Halbuki onların dinle bilim arasında problem vardı. Bizim dinle bilim arasında problemimiz yoktu. Nereden biliyorum? Kur'an'ın deneysel olay ispatından biliyoruz. Kur'an'ın deneysel olay ispatını merak edenler o filme bakar. Osmanlı Devleti yıkılışı dini bilmediklerinden değil, dinden yavaş yavaş çıktıkları içindir. Zannedildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zaman dinden etten çıktığı denemez. Atatürk'ün fikirlerini veren de Ziya Gökalp'tir. Bazıları Atatürk'e hücum ediliyor, Atatürk'le ilgisi yok. Ziya Gökalp milliyetçilik ve dinini beraber sunmuş Atatürk'e. Sonra Ziya Gökalp dini iptal edince bugünkü laik anlayış ortaya çıkmış. Sonra bu laik anlayıştan da dine biraz ses seda gelmeye başlamış. Peki Osmanlı Devleti neden çabuk yıkıldı? Çünkü bildiği halde doğru yolu bırakanı Allah affetmez. Burada yıkılışla ilgili bazı sitelerde yayın yapılıyor. Yıkılacağız. Doğru yoldan ayrılırsak sonumuz iyi olmayacak. Ufacık bir şeyle böcekle, kuşla, hastalıkla yok olacağız falan diyor. Ama ben net adını koyuyorum. İnşallah olmaz. Ama bu net adını koyduğum şeyi benden daha fazla inanmayın. Adını koyacağımız şey doğudan İran bizi yok edecek. Nereden çıktığını kaderle ilgili konuda filme bakarsanız orada görürsünüz. Memlükler, Anadolu Selçuklu, Safeviler ve Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği o kadar Marx'ın dinsizliğin o kadar yapıştırıcı, evrensel olduğunu bilinseydi neden yıkılmış olacaktı? Dinden dolayı biz yıkılmadık. Dinden uzaklaşıldığı için yıkıldık. Allah'a yaklaşanı Allah daha çok yaklaşır. Ben daha önce söylemiştim. Bilimle dinin beraber fikrin aynı olduğunu, Kur'an'ın deneysel ispatında bu bilimsel olarak dinimizin ispatı var. Ben inanıyorum deseniz de bir bakın, tahkiki imana geçersiniz. Burada Osmanlı'nın neden yıkıldığını bir daha söyleyeyim. Osmanlılar dini bilmedikleri için değil, dinden uzaklaştığı için Ernest diye bir batılı, siz dine fazla yaklaştınız, dinden uzaklaştınız diye yıkıldınız diyor. Halbuki onlar yanlış düşünüyor. Dini bozmak için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Osmanlı yıkan neden? Peki 1900'lerde kuruldu. 1900'lerde kurulan bu Türkiye'nin ana fikirleri neydi?
ana fikirleri zannedildiği ve Atatürk'ün en büyük put değil. En büyük put barış ve güvenlik idealidir. Hani lanse ediliyor, İslam barış dinidir vesaire. Bizi oturtmak için öyle söylüyorlar. Bizim şu andaki konuşmamız barış değildir. Ama barış değil de elimizi silah alıp saldıralım edelim anlamında değildir. Bizim barışçı olduğumuzu ileri sürenler bizi tekrar oturtmak içindir. Bizim en büyük putumuz barış ve güvenlik ilahıdır. İzahını daha önceki filmde yapmıştım. Bir daha yapayım. Kıbrıs'a savaş yapıldı. Niçin? Kıbrıs Barış Harekatı. Barış için. Türklerin bazısıyla inançsız olanlarıyla savaş yapıldı. Niçin? Barış için. Barış planları harekatı. Kuzey Afrika'daki ülkelere ders verildi. Barış için. Ukrayna-Rusya meselesinde tarafları teker teker topladılar. Barış için. Kur'an'daki bir mefhum değiştirilerek uygulanırsa o şey put olur. O halde barış için Allah ne diyor? Onlar seninle barışırlarsa sen de onlarla barış. Ve kelimatullah için savaş. Sen kelimatullah için savaşmayıp barış için savaşırsan doğru olur mu? Evime hırsız geliyor. Karıma zina yapmaya kalkılıyor. Ben neden bahsediyorum? Barıştan bahsedeceğim. Karımdan zorla ayırmaya kalkıyorlar. Ben karıma ihtiyacım olduğu halde ayrı yaşattırıyorlarsa neyin barışından bahsedeceğim? Büyükten küçüğe putlar sıralandığı zaman eski tarihte eski başından geçen aynı putlara inanan ülke hangisi ise onun başına gelenler bizim başımıza gelecek diye bir teori attı. Ve karşımıza Persler çıktı. Ve Babiller çıktı. Babil'i karşılığında biz Babil yıkansa Persler. Bizi yıkacak olan Persler yerine İranlar. Bunlar hamasetle İranlara karşı şöyle yaparız, böyle yaparız diyor. Ben İran taraftarı değilim. İran'ın yönetimini de beğenmiyorum. Ben demokratik bir insan değilim. Ama yarın öbür gün İran Savaşı olduktan sonra bu filme bakar. Bu tuttu deme kimsenin hakkı olamaz. Peki savaş ne zaman olacak? Zamanında söyleyeyim. Babil 100 yıl yaşamış. İkinci Babil. O zaman 1923 dolaylarında kuruldu dersek 2023 dolaylarında yıkılacak Türkiye demeli. 2023'e de 7 ay civarında var. 7 ay civarında da olmazsa 8 ay ya da 6 ay, 9 ay, 7 ay gibi tahmin yapılabilir. Ama benden daha fazla inanmayın. Ama bu tutarsa onun söyledikleri doğrudur. Şimdi döndüm deme hakkınız olmaz. Ama bu tahmin ne zaman tutmaz? Bir milletin düşüncelerini değiştirmedikçe Allah o milletin kaderini değiştirmez. Bu ayet. Eğer bu millet fikirlerini değiştirirse kader değişir. Yani kader oynak bir şekilde değişir kaderdir. Düzce iradeye göre kader değişir. Ama kader değişse bile hangi kaderin olmuşsa bile Allah ezeli ilmiyle bilir. Suç diyemez. Seçsin, çekmesini de bileceksin.
Bu 1980 yılındaki tahminimdi. 1980 yılında İran'la savaşın olacağını tahmin etmiştim. Şimdi ise iyi bir şey yapıyorlar. Doğu'la Batı arasında kaçakçılığı önlemek için sur yapıyorlar. Bu iyi bir işaret. Ama Azerbaycan, Türkiye ve İran arasında ve bu üçlü için arasında sürtüşmeler var. Ben bundan 25-30 sene önce bağlantıyı paylaştım. Orhan Yarbay'dı. Biz hallederiz demişti. Şimdi ise sorun daha belirginleşti. Roma İmparatorluğu parçalandı. Bunlar bilmiyordu. Doğruyu bilmiyordu. Hele doğruyu bildiği halde yanlışta ısrar edeni Allah perişan etmekte haksız değil, haklıdır. Peki, haklılık nereden geliyor? Allah adaleti, hakkı ve hadsizliği yasak etmiştir. Bunun tersini yaptığın zaman Allah zulüm göndermekte haklı. Bunun tek başına insanların birebir uygulaması çok zordur. Açıyorsun televizyonunu ya da bilgisayarını, yanından başka bir şey yok. Bir marka alıyorsun, bunun içinden olmadık program çıkıyor. Bunun sistemin değişmesiyle olur. Sistem değişmediği takdirde başımıza gelen şey doğudan İranlıların ülkemize saldırmasıdır. Bunun düşmanlık değil, dost bir uyarışı olduğunu söyleyeyim. Neden? Bundan 1980'den beri kaç yıl oluyor? 1980 yılından beri, 82 yılından beri, 80 yılında yandım, 82 yılından beri anlatmaya başladım. 82 yılından beri anlatmamın gayesi düşmanlık olsaydı bu uyarıyı yapmaz. Bunun çaresini de söyleyeyim. İran'la bir savaş olduğu zaman, ülke elden gittiği zaman onunla mücadele edecek silahın toprak altına inmesi gerekir. Devlet de ülkeyi yönetenlerle askeri arasında anlaşma yapar. Çünkü ülke gittiği zaman halkın elinde silah olmasa neyle karşı koyacak? Başka kanallarda şöyle anlatılıyor. Ülke yıkılacak. Doğru yoldan gitmiyoruz. Ayet vadiselerinden düz bir mantıkla Mısır firavunları ve bunun gibi ülkeleri Ad, Semud ve bunun gibi tarihte geçmiş olan kavimlerin helakından bahsediliyor. Ama ben net olarak ismini söylüyorum. Benden daha fazla inanmamakla beraber 7 ay sonra hazırlamak gerekir. 7 ay sonra. Ne Yunanistan, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Rusya, ne Ermenistan, ne başkası değil. Bizim düşmanımız İran olacak. Neden bir sosyoloji açıdan nereden bakıyorum? Bir ülkenin düşünceleri neyse
Etrafında da akarsular, onu bir göl varsayarsak, etrafında da akarsular varsa, bu akarsulardan ne geliyorsa o gölde değişiklik o şekilde olur. Bu göldeki yani ana ülkedeki düşünceler, fikirleri göllerin yerine geçerse o düşüncelerin dışından etki tepki yüzünden savaş olup olmayacağı geçmişteki tarihten çıkarılabilir. Ama bu tahmin şunu bilmediğim zaman da oldu. Kaderi incelemeyin. Ülkelerin kaderi incelendiği zaman kader konusunda sürtüşmeler, münakaşalar çıktığı zaman o ülke batar, yok olur hadisini bilmediğim zaman incelemiştim. Put kırma metodundan sonra bütün putları met olarak görüyordum. Daha sonra 3 yıldan sonra perde, fiziksel oluşan kalkan perde, 3 yıldan sonra perde tekrar iniyor. Çünkü Allah net olarak görmemizi değil, görmeden iyilik yapmamızı istiyor. Siz Roma İmparatorluğu'nun putperest olduğunu iddia ediyorsunuz. Hazreti İsa'nın put olduğunu inanıyorsunuz. Peki bir Beşiktaşlı ya da Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı'nın bir futbolcunun putlaşabileceğini, bazılarına göre put olacağını neden inanmıyorsunuz? Paranın put olacağını neden inanmıyorsunuz? Para ne zaman put olur? Parayı Allah'tan daha çok sever. Bununla ilgili ayetlerden en az bir inkar edersek o para put olur. Hadisi almıyorum. Hadisi inkarcı değilim. Mesela çay ne zaman put olur? Çayı ben de içerim. Çayı Allah'tan daha çok sever. Çay yüzünden onunla ilgili ayet nedir? Orucu tutması günah olur. Çay yüzünden orucu inkar edersem çay put olur. Herhangi bir siyasi lideri Allah'tan daha çok sever. Ayete aykırı laf söyler. Ayetlere değil de bu lidere dönüyorsan o puttur. Şimdi kapitalist liderler revaçta. Ama topraklar gittiği zaman Allah'ın revaçta olduğunu göreceksiniz. Neleri geldi, neleri geçti. Hep insanları Allah'la kandırdılar. Kapitalist olan insanlar kendilerinin Allah'a inançlı olduklarını ileri söylerler. Ben ilahiyat ön lisanslıyım. İsterse memur ol ve atanmasın. Önemli değil. Doğruyu söyleme hakkım var. İnsanların Roma'nın put olduğunu, Roma'daki insan bazılarının put olduğunu, Hazreti İsa'nın put olduğunu söylüyorlar da Fenerbahçe'deki bazı kişilerin ya da Galatasaraylıların ya da başka şeylerin put olabileceğini, put olma ölçüsünün neler olduğunu neden ben söyleyeyim? Eğer İslamiyetle yönetilmezsek, İslamiyet yalnız şeriat demek değildir. İslamiyet bütünüyle toplumu yönetme şartlarıdır. Toplumu yönetme şartlarının hepsinin uygulanmadığı bir yerde huzur olmaz, rahatlık olmaz. Şimdi yeni kanunlar da çıksa 3-5-6 sene sonra yeni kanunlar çıkar. Çünkü diyor ki Allah nefsini ilah edildiğini görmedi mi? Nefs bugün bu kanunları ister. 3-5 sene sonra o kanunlar eskidi, yenisini yapalım. Çünkü nefis değişik şeyleri ister. O gün nefis o gün şeyleri ister. Başka zamanda başka şeyleri ister. Ama Allah'ın ilahlığını sağlayacak kanunları, toplum yapısını ortaya koyduğu için tek bir düzen ve
standart bir düzen vardır. Ama diyeceksin ki çok çeşitli gruplar falan var. Tevhid akidesi ve itikat birdir. Fıkıh önemli değil. Birisi böyle kılar, birisi böyle kılar. Peygamberimiz de bazen öyle, bazen böyle kılar. Peygamberimiz zamanında değişik fırkalar vesaire var mıydı? Kimi hoca şöyle anlatıyor, birisi böyle anlatıyor. Önemli olan mütahririn, yani ilk dönemdir. İlk dönem kitaplarını ya da ilk dönemi anlatan yayınlarla takip edin. Sonraki halefe itibar etmeyin. İtikat dışında bir şey ben anlatmam. Anlatmak da istemiyorum. Önemli olan peygamber ve sahabedir. Tabi'in, etbâ-i tabi'in de önemli. İtikatları bozulmamış. Ama biz biliyoruz ki sahabeden sonra gereksiz sorular soruyorlar. Yahudi ve Hristiyanlar. Ashab-ı Kehf kaç kişi? Ya da itikadı bozmayan şeylerde sorular soruyor. İsrailiyet hadisi deniyor. İtikadı bozma. İtikadı bozmadığı için onlara da itibar etmek gerekir. Ama bunlar varken tutup da halefenin dediklerine, hacının, hocanın, şeyhin dediklerine inanmak ne derece doğru? Madem doğru, bangır bangır televizyonda neden söylemiyorlar? Yoksa çekindikleri bir şey mi var? En hakiki mürşit ilimdir diyor. İlimle dini çarpıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü Hristiyanlık dinle zıtlaşmış. Galile'yi kesmişler. Neden? Asmışlar. Neyse. Çünkü Galile yuvarlak, Hristiyanlar düz demişler. Bunun üzerine afroz edip halletmişler. Bizim dinle ilimin zıt bir tarafı yoktur. Bilhassa pozitif ilim deneysel olarak ispatı vardır. Ve bir ispat daha geliyor. 7 ay civarında bir zaman zarfında. Bu 6 ayda olabilir, 8 ayda olabilir, 10 ayda olabilir. Bir savaş olursa savaşı önlemek için düşünceler değiştirilmezse siz bundan sonra inanmaya kalkarsanız iş işten geçecek. Yıkılışımızla ilgili üçüncü film galiba sık sık söylememin nedeni sona doğru gidiyor. Bu kadar bariz değil 1982-80 yıllarında.